Yüzyıllar önce bugünkü Ukrayna topraklarında baskı ve zulüm altında inleyen bir halk, gizlice yazılmış bir dua bırakır tarihin tozlu sayfalarına, "Tanrım, Osmanlı'nın gücünü ve kuvvetini arttır, gelip bizi de kurtarsın, bize din hürriyeti versin, can ve mal emniyetimizi sağlasın." Evet, o Osmanlı ki, 3 kıtaya hükmeden bir imparatorluk olmuş ama onlarca milleti tek bir çatı altında adaletle idare etmeyi başarmıştı. Ne dil dayatmıştı, ne din zorlamıştı. Osmanlı'da adalet öyle bir şeydi ki, rivayete göre bir köle bile padişahı mahkemeye çıkarabiliyordu. Ve işte şimdi anlatacağımız bu hikaye, Fatih Sultan Mehmet'in bile ellerinin kesilmesiyle sonuçlanabilecek bir dava. Yıl 1453, Konstantiniye düşer ve artık İstanbul Osmanlı'nın kalbidir. Fatih Sultan Mehmet Fethi'nin hemen ardından bir ferman yayınlar. Askerlerine ve Müslümanlara şöyle seslenir: "İnsanlara namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun gibi Allah'ın soracağı soruları sormayacaksınız. Onlara aç mısın, bir derdin var mı gibi kulun kula soracağı soruları soracaksınız." Bir padişah düşünün, fetihten hemen sonra böyle bir mesaj verir. Bu hoşgörü sayesinde birçok gayrimüslim İstanbul'da kalır. Sanatçılar, bilim insanları, mimarlar, bunlardan biri, belki de en önemlisi bir Rum mimar, Atik Sinan. Asıl adı Hristos'tur. Ancak saraya kadar yükselir. Fatih Sultan Mehmet'le dost olur. Fatih, Ayasofya'dan daha büyük bir cami yaptırmak ister ve bu görevi Atik Sinan'a verir. Mısır'dan devasa sütunlar getirtilir. 1463'te inşaat başlar ve tam 8 yıl sürer. Ama işte o an gelir, Fatih camiyi görür ve şok olur. "Bu ne? Bu benim hayal ettiğim cami değil. Neden küçük bu kadar?" Sütunların kısa olduğunu fark eder, öfkelenir ve Atik Sinan'ı huzura çağırır. "Benim sütunlarımı neden kestin?" "Padişahım, bu şehir zelzele memleketidir. Ayakta kalması için kestim." Ama Fatih bu cevabı kabul etmez ve 2 elinin kesilmesini emreder, fakat Atik Sinan pes etmez. Bir mimar olarak padişahı dava etmeye karar verir. Galata Kadısı, Eyüp Kadısı, hiçbiri davayı kabul etmez. Ama Üsküdar Kadısı Hızır Bey, padişahın adaleti karşısında boyun eğmeyeceğini söyler ve işte o mahkeme günü Fatih Sultan Mehmet mahkeme salonunda ayakta bekletilir. Kadı padişahı tahtına değil, sıradan bir sanığa oturtur, tarafları dinler ve hükmünü verir. Padişah haksızdır, şeriata göre mimar haklıdır, elleri haksız yere kesilmiştir. Cezası neyse padişaha da aynısı uygulanmalıdır. Fatih sessiz kalır, itiraz etmez. Bu karar gerçekten uygulanacak mıydı bilinmez ama o anda Atik Sinan şaşırtıcı bir şekilde ayağa kalkar ve şöyle der: "Ben davamdan vazgeçiyorum. Padişahımın cezalandırılmasını istemem." Kadı kararını değiştirir. Atik Sinan'ın geçimini sağlamak üzere her gün 10 akçe maaş bağlanmasına hükmeder. Fatih Sultan Mehmet ise bir adım daha ileri gider ve maaşı 20 akçeye çıkarır. Ve mahkeme sonunda Fatih, Hızır Bey'in yanına gelir. "Eğer padişahımdan korkup adaletten sapsaydın, vallahi kılıcımla seni keserdim." Hızır Bey de topuzunu gösterir. "Hünkârım, siz de eğer adaleti hiçe saysaydınız, billahi bu topuzla başınızı ezerdim." Bu olay Evliya Çelebi'nin satırlarında efsaneleşmiştir. Ne kadar doğrudur bilinmez. Ama tarihe şu cümleyle geçmiştir: "Osmanlı'da bir mimar bile padişaha karşı adalet arayabiliyordu." Ve son bir not: Mimar Atik Sinan haklı çıkmıştı. Çünkü 1766'daki Büyük İstanbul depreminde Fatih Camii tamamen yıkıldı. Bugün gördüğümüz cami ise 3. Mustafa döneminde yeniden inşa edilmiştir. Bir mimarın padişahı yargılayabildiği bir adalet, bir padişahın bu hükme boyun eğdiği bir çağ. İşte Osmanlı'nın asıl gücü tam da buradaydı.